Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda for yapısını ve döngüleri işleyeceğiz Python'da. Bu yüzden basit bir arayüz tasarladım arkadaşlar. Bir önceki videomuzda list widget'ları görmüştük. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Burada 4 tane list widget'ımız var. 2 tane line edit ve 4 tane de butonumuz var. List widget'ları da biraz bu videoya hazırlık olsun diye zaten bir önceki videoda göstermiştik. Şimdi arkadaşlar bu tasarımımızı kaydediyoruz. Yine bir klasör oluşturuyoruz. Döngüler 1 diye ben bir klasör oluşturdum. Buraya tasarımı kaydettim. Dönüştürme kodumu da yazdım. Bu klasörü şimdi arkadaşlar Studio üzerinde açacağım. Yerel bir klasör açıyorum. Burada döngüleri seçiyorum arkadaşlar. Klasör seçiyorum. Dosyayı siz de bu klasörün içine kaydedin arkadaşlar. Şimdi burada ilk önce dönüştürme kodumuz vasıtasıyla arkadaşlar ayarladığımız tasarımı Python dosyasına dönüştürüyorum. Burayı kopyaladım. Terminale geliyorum arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi bakalım klasörümüze. Bakın burada arayüz Python dosyası oluştu. Şimdi bu dosyayı çağıracağım. İçine import edeceğim. Main fonksiyonu, main dosyası oluşturacağım. Dosya yeni diyorum. Burada arkadaşlar dosyayı seçiyorum. Python dosyası oluşturuyorum. Boş modül. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Bunu da yine aynı dizine kaydetmem gerekiyor. Bunları sürekli tekrar ettik zaten videolarımızda. Buna main ismini veriyorum arkadaşlar. Ve bu döngüler klasörüne kaydediyorum. Şuradan bakalım. Bakın main burada gözüküyor. Hepsi aynı dizinin içinde. Döngüler dizinin içinde. Arkadaşlar şimdi buraya oluşturduğum arayüzü import edeceğim. Önce kütüphane komutlarını yazacağım. Sonra da uygulama için gerekli komutları yazacağım. Buralar standarttı. Video serimizde defalarca kez bahsettik. O yüzden hızlıca yazıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar burada oluşturduğum dosyayı, yani arayüz dosyası şurada göstereyim. Bakın şu arayüz py dosyasını import edeceğim buraya. From arayüz import bütün ne var ne yok çekelim arkadaşlar. Sınıfları buradan her şeyi çektik yıldız diyerek. Şimdi uygulama için gerekli dosyalara nesneleri oluşturuyorum. Gerekli kodları yazıyorum. Evet, bunlar arkadaşlar diğer programlarda da hep standart zaten. O yüzden kopyala yapıştırla kullanıp sadece şu ismi değiştirerek kullanabilirsiniz bütün video serimiz boyunca. Şimdi de uygulama için gerekli komutları yazıyorum. Ve form nesnelerini arayüz elemanlarımı import edip göstereceğim arkadaşlar. Pencere.show diyerek görüntüledim. Şimdi sistemde durduruyorum arkadaşlar uygulamayı ve çalıştırıp bir görelim. Oluşturduğumuz tasarım dosyası buraya gelmiş mi? Evet, şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arayüz py dosyam bu main dosyamın içine
arkadaşlar import edildi, aktarıldı ve burada arayüzü görebiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Artık UI nokta diyerek bu arayüz elemanlarına ulaşabileceğim. Bu yazdığım kısım sadece buraydı arkadaşlar. Yani bunu getirmek, pencere oluşturmak içindi. Neden böyle yaptık? Yine bir tekrarlayalım. Arayüzde sonradan değişiklik yaptığımız zaman yazacağımız, şimdi main'e yazacağımız komutları kaybetmemek için böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl kodlama kısmımıza. Bu CS exit'i, sistem exit'i sona bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu line edit'a bir sayı gireceğim. Ve bu sayı üzerinden arkadaşlar yazdığı kadar merhaba yazdıracağım ve döngüleri anlamaya çalışacağız. Şimdi döngü dediğimiz ne arkadaşlar? Önce onu anlayalım. Diyelim ki ben line edit'a 10 kere merhaba yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Bakın yapmam gereken UI nokta diye başlayacağım. Line edit nokta add item diye bu şekilde bakın. Pardon, line edit demişim. List widget olacaktı. List widget nokta add item deyip buradan merhaba yaptık. Yazdık arkadaşlar. Şimdi bunu 10 kere yazmam gerekiyor oraya ekletebilmem için. Ama 100 kere de isteyebilirim. 200 kere de isteyebilirim. Yani bu komutu tekrar tekrar bakın bu şekilde kopyalayıp yapıştırmam lazım ya da yazmam gerekiyor. Peki biz bunu tekrarlı bir kod bloğu içinde yapabilir miyiz? Yani bu 100 kere yazmak yerine 1000 kere yazmak yerine bu işi bir döngüsel işlem içinde yapabilir miyiz? İşte döngüler burada devreye giriyor arkadaşlar. Peki nasıl kullanacağız döngüleri? Şimdi şöyle yapalım. Şu butona bastığımızda buraya bizim şu line edit'a girdiğimiz sayı kadar merhaba yazsın. İlk uygulamamız bu olsun. Önce bir tane push butonun click olayını tanımlıyorum. Buraya birinci push butonu alıyorum. Nokta click tıklandığı zaman connect diyorum, bağlan diyorum arkadaşlar. Buraya merhaba diye bir fonksiyona bağlan diyorum. Şimdi bunu görmeyecek. Çünkü yukarıda tanımlamadık. Buraya da geliyorum arkadaşlar. Define komutuyla bir fonksiyon tanımlıyorum merhaba diye. Ve altında kodlayı vereceğim. Artık şeye tıkladığım zaman push butona tıkladığım zaman bu komut sayesinde şu merhaba fonksiyonunu çalıştıracak. Şimdi arkadaşlar döngü için bu uygulamamızda for'u kullanacağız. Daha sonra while yani başka döngü yapıları da var. Burada for'u kullanacağız. Diğerlerini de sonraki videolarımızda göreceğiz. Şimdi for diyorum. Bakın buraya bir sayaç tanımlıyorum. I. Bunu A, B, C istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. In diyorum. Ve range komutunu kullanıyorum. Şimdi burada arkadaşlar range içine 3 parametre yazabilirim. Şimdi tek parametreyle yapacağım. Sonra önce 3 parametre tek parametre yapacağım. Sonra 3 parametreyi de kullanacağım. Şimdi önce range 10 diyelim. Bu şu demek arkadaşlar. Şu i değeri 0'dan 10'a kadar olan sayıları bir kere alacak. Yani i önce 0 olacak. Sonra 1 olacak. 2 olacak. 3 olacak. 9 olacak. i bu değerleri alırken de noktalı virgülü koyuyorum. Aşağı iniyorum. Şuraya yazdığım komutları sürekli tekrar edecek arkadaşlar. Mesela şimdi ben buraya ui nokta list widget nokta add item dediğimde merhaba yazdırdığımda şimdi arkadaşlar i'nin her aldığı değerde şu aşağıdaki komutlar çalışacak. Dolayısıyla i sıfırdan başlayacak 10'a kadar gidecek ama 10 değerini almayacak. 0 ve 9 dahil olmak üzere toplam 10 değer alacak. O arada da her bir seferinde de şu işlemleri yapacak. Ve ekrana 10 kere merhaba yazacak. Şimdi tıklayalım bakın butonumuza. Buraya gördüğünüz gibi 10 kere merhaba yazdım. Şimdi şuraya yazdırdığım sayı kadar yazdırsın istiyorum. Bu sefer şu range 10 değerini bu 10 tekrar sayısını belirleyen bu arkadaşlar. Mesela bunu 3 yapalım. Tekrar çalıştıralım. Bakın. Bu sefer 3 kere yazdım. Range 10 değerini şeyden alırsak eğer biz şuradaki line edit'ten alırsak burada kadar yazdırabiliriz arkadaşlar. Önce tek şu parametreyle gösteriyorum. Şimdi buraya bir tane sayı diye bir değişken oluşturuyorum. Sayı bana line edit'ten gelen bilgi olacak. Yalnız arkadaşlar şu bilgi bize
string olarak geliyor. Metin olarak geliyor. Ben bunu int türüne, tam sayı türüne çeviriyorum. Bakın şöyle yaptım şimdi. Buraya artık diyorum ki sayı değeri kadar yazdır. Biz oraya kaç yazarsak o kadar yazdırsın. Bir de her bastığımızda tekrar alt alta yazdıracağı için ilk bastığımızda list widget'ı bir temizleyelim arkadaşlar. Bunu da burada kullanmış olan bir önceki videoda unutmuşum temizleme komutunu yazmayı. Şöyle clear diyerek her seferinde bir temizleyeceğim. Daha sonra sayı kadar, yani girdiğim sayı kadar mesaj yazdıracağım. Çalıştırıyorum şimdi arkadaşlar. Bakın buraya mesela 6 giriyorum. Merhaba diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere yazdırdık. Buraya 4 giriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 kere merhaba yazdırıyor. Yani döngü bize tekrarlayan işlemleri, şu işlem tekrar ediyordu. Bunu bizim istediğimiz kadar tekrar ettirebileceğimiz çok basit bir yapı arkadaşlar, ama çok kullanışlı bir yapı. Şimdi ikinci uygulamamıza geçelim. Yani burada farklı oluşturmamın sebebi farklı özelliklerini görmeniz. Şimdi bu sayılar, buraya girdiğim sayıya kadar olan sayıları şuraya yazacağım. Mesela 10 diyeceğim. 1'den 10'a kadar olan sayıları buraya yazacağım arkadaşlar. Burada da şu tanımladığımız sayacı kullanmayı göreceğiz. Bakın bir fonksiyonu da oluşturuyorum. Hatta yazmayayım, hızlı olsun. Burayı kopyalayalım. Push buton 2 diyelim buna. Push buton 2'ye tıkladığımızda da sayılar isminde bir arkadaşlar fonksiyona gitsin. Şimdi sayılar fonksiyonunu tanımlayalım. Bakın şu define'ın hizasına geliyorum. Burada kalmıyorum. Bunların içinde, for'un içinde veya fonksiyonun içinde kalmıyorum. Yeni bir fonksiyon tanımlayacağım. Hizalamaya çok dikkat edin arkadaşlar. Sayılar dedik. Parantez açtık, kapadık. 2 nokta. Şimdi burada yapacağımız şu arkadaşlar. Yine kullanıcının sayısını alacağım, girdiği sayıyı. Sayı eşittir diyeceğim. Yine line edit'ten gelen bilgi alacağım. Pardon, yanlış yazdım. Ancak bunu yine neyin içinde alacağım? Int'e dönüştürerek alacağım. Sayı olarak alacağım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar döngüyü başlatıyorum. For diyorum. Yine i, ya bu i hep i kullanıyorum ama sizin istediğiniz başka bir şey de olabilir. In range diyorum arkadaşlar. Şimdi burada yine sayı değişkenini alacağım. Bakın sayı değişkenini alacağım. 2 nokta koyup for'un içine gireceğim. Bakın burada for'un içine girdiğimizde de içeri olan girintiden anlıyoruz. Define sayılar dedik. Burada fonksiyon tanımladık. Bunları onun içine yazdık. Şimdi burada for'a tanımladık. Burada da onun içine yazıyoruz. Yani bu girintiler çok önemli arkadaşlar. Buraya tekrar list widget'a yazdıracağım. List widget 2'ye yazdıralım bunu da. Nokta add item diyelim. Bakın şimdi demiştim ki döngü dönerken şu range'in arasındaki değer kadar i değer alır demiştim. Şimdi o zaman şöyle yapalım. i'yi yazdıralım. Ve i'nin aldığı değerleri görelim arkadaşlar. Ancak i'yi yazdırabilmem için i'yi string'e çevirmem lazım. str kodum i'yi string'e çeviriyor. i'yi string'e çevirerek yazdırıyorum. Bakın şimdi i'nin aldığı değerleri göreceğiz arkadaşlar. Buraya diyelim ki 6 yazdık. Sayılar yazdım. Bakın sıfırdan başladı. i'nin değer alması 1, 2, 3, 4, 5'e kadar geldi. 6'da bitti. Şimdi şurası arkadaşlar bakın. Şu range'in tek parametresi olduğu zaman başlangıcı 0 kabul eder. Buraya yazdığımız ikinci karaktere kadar olanı yazar. Mesela ben buraya 4 virgül dersem 4'ten başlar. Bu sefer sayıya kadar gider. Bakın mesela bunu yazalım. 12 dedim. Sayılar dedim. Bakın bu sefer 4'ten başlattım. Eğer oraya herhangi bir şey girmezseniz varsayılan olarak 0'dan başlayacaktır. Sayıya kadar gidecektir ve varsayılan tek tek artacaktır. Ama şöyle yaparsam arkadaşlar 4'ten başlasın virgül dedim. Sayıya kadar gitsin virgül dedim. Üçer üçer gitsin dedim. Üçüncü parametrede kaçar kaçar artacağıdır arkadaşlar. Bakın tekrar çalıştırıyorum. Mesela 23 dedim. Sayılar dedim. Bakın 24'ten başladı. 23'e kadar geldi. Bu sefer de üçer üçer artarak aldı. Yani bunlar i'nin aldığı değerler. Biz şimdi sadece sayıya kadar olanı yazdıralım uygulamamıza örnek olarak. Zaten şu anlattığımdan olayı anlamış olmanız gerekiyor.
Bakın tekrar denedim. 1'den 22'ye kadar, 0'dan 22'ye kadar geldi. Şimdi arkadaşlar bir de girdiğim sayıdan buraya kadar olanlardan tek olanları yazdıralım. Bir de if kullanalım for'un içinde. Onu da görmüş olalım. Yani herhalde genel mantık anlaşılmıştır. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Şu i değeri bu range'in aralığını ki her değeri tek tek alıyor. O sırada da for'un içindeki komutlar sürekli tekrar ediyor. Biz hem bu i'yi kullanabiliyoruz hem de içinde istediğimiz kodları tekrar ettirebiliyoruz. Şimdi bir tane de tek sayılar diye fonksiyon oluşturacağım. Click buton 3'e tıkladığım zaman da tek sayılar diye bir fonksiyon çalışsın. Bak yine define'in hizasına geliyorum. Define diyorum. Tek sayılar diyorum arkadaşlar. Parantez açıp kapatıp içine giriyorum. Şimdi burada da arkadaşlar yine sayıyı line edit'ten bir alacağız. Şuradan. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Nasıldı? Şöyle yapalım. Başlangıcı buradan alalım. Bitişi buradan alalım. Ve bu iki sayı arasındaki tek sayıları yazdıralım. Öyle yapalım. Sayı ve başlangıç diyelim buna. Başlangıç. Başlıyorum. Eşittir. Bu line edit 1'den gelecek. Nokta text'ten geliyor. Tabi bu yine arkadaşlar neyin içinde? Int'e dönüşerek gelecek. Burayı kopyalayayım. Buraya da bitiş diyelim arkadaşlar. Bitişte line edit 2'den gelsin. Başlangıç ve bitişimi buradan aldım. Şimdi arkadaşlar for'umu oluşturuyorum. For diyorum. in range aralık belirtiyorum. Bu aralıkta başlangıcı kendim veriyorum. Virgül. Bitişi de kendim veriyorum. Virgül artı sayısını belirlemeyeceğim. Bir atmasını istiyorum ama virgül diyerek artış miktarını siz belirleyebilirsiniz. Geliyorum arkadaşlar buraya. Şimdi komutlarımı yazacağım. Şimdi gelen i arkadaşlar direkt yazdırmayacağım. i'nin şeyini kontrol edeceğiz. Tek mi çift mi olduğunu kontrol edeceğiz. Bu arada şu list widget temizlemeyi şuna da koyalım arkadaşlar. Bunu unuttuk. Yani yazdırdığımızda bunda da temizlesin. Hatta burada da bir temizlesin. Her seferinde her butona tıkladığımızda bir kendini temizlesin list widget'lar. Bunu list widget 3'e yazacağız. Şu da 2 olacaktı. Evet, bu clear buraya da koymayı unutmuştuk, koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ki karışmasın, bir önceki şeyle karışmasın arkadaşlar. Yazdırdığıyla alt alta gelmesin. Her seferinde sıfırdan yazdırsın. Şimdi geldik. Başlangıç değerimizi aldık. Bitiş değerimizi aldık. List widget 3'ümüzü temizledik. Buraya geliyorum. I değerimi burada kontrol edeceğim arkadaşlar. Acaba bana gelen i tek sayı mı çift sayı mı? Eğer tek sayıysa yazdıracağım. Çift sayıysa yazdırmayacağım. Bu yüzden bir if değişkeni kullanıyorum. If diyorum. I eşit if i arkadaşlar burada yüzde işaretini kullanacağım. Yüzde modu almaya yarıyor. Yani bir şeyin kalanını alıyor. Şimdi i yüzde 2 demek i mod 2 demek. Yani i'den kalan demek. i 2'ye bölümünden kalan demek. Diyelim ki i 5 ise i yüzde 2 5'in 2'ye bölümünden kalanı verir. 1'i verir. Ben de buradan onu tek sayı olduğunu anlarım. 6 ise 2'ye bölümünden kalan 0'dır. 0'ı verir. Dolayısıyla i yüzde 2 1 olduğunda sayı tek olacaktır. 0 olduğunda çift olacaktır. Ben i yüzde 2 eşit 1 ise diyorum. Bu demek ki sayı tek. O zaman buraya if'in altına geliyorum. Buraya artık şeyi yazdırıyorum. List widget 3'e add item diyorum. i yazdırıyorum yine. Ama string dönüşümü gerçekleştirdikten sonra i yazdırıyorum. Else de yazdırmama gerek yok. Else'yi yazmama da gerek yok o yüzden arkadaşlar.
Bakın başlattık. İ'yi kontrol ettik. İ 1 ise dedi ki i mod 2 1 ise yani i'nin 2'ye bölümünden kalan 1 ise demek ki sayımız çift sayıdır. Bunu yazdırdık. Çalıştıralım arkadaşlar şimdi. Başlangıcı verelim. 34 diyelim. Bitiş 78 olsun. Tek sayılar diyorum. Bakın 35, 37, 39, 41 hep tek sayılar verdi. Başlangıcı tekten başlatsak da değişen bir şey olmaz. Çiftten başlatsak da değişen olmaz arkadaşlar. Bakın tek sayılar. Bu şekilde verdim. Şimdi bir de bu döngülerin içinde harfleri kullanmayı göstereyim arkadaşlar. Bu da çok kullanışlı olacak. Son bir fonksiyon tanımlıyorum. Bu artık bu olaylar klik olaylar arkadaşlar. Şu olaylar tetikleyicilerimiz, yani buton 4'e tıkladığımda hangi fonksiyon çalışsın? Harfler çalışsın diyorum. Şimdi buraya geliyorum. Tekrar şunun altına indireyim. Yine şu define'lerin hizasını şuraya define harfler diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Arkadaşlar şimdi bu sefer şu kısma şuradan göstereyim. Şuraya bir metin gireceğim. Girdiğim metinin harflerini tek tek buraya yazdıracağım. Bunu da görmüş olun. Bu sefer int'e dönüştürmeden alacağım. Harfler diye bir değişken oluşturuyorum. Eşittir diyelim. Line edit'ten gelen bilgi. Direkt line edit'ten gelen teksti alıyorum. Yine döngümü oluşturuyorum. For i in diyorum. Buraya for i in dedikten sonra arkadaşlar range yazmıyorum. Direkt direkt değişkenimi yazıyorum. Harflerimi yazıyorum. Şimdi burada arkadaşlar tek tek i'yi ekleteceğim. List widget'a yine list widget'ı bir temizlemeyi unutmayalım. List widget 4 olsun. Nokta clear diyelim. Temizleme komutu. Burada da list widget 4 nokta add item diyelim. Buraya yine i'yi yazdıracağım. Bu sefer string'e çevirmeme gerek yok. Zaten tamamen işlemlerimiz string. Sadece i yazıyorum arkadaşlar. Bakın burada string'e çevirmemin sebebi burada kullandığım bir sayıydı. Int'e çevirerek almıştım. Integer yerinde sayıydı. Burada string'e çevirerek yazdırmak zorundaydım. Ama şimdi burada zaten harf alıyorum. String alıyorum. String yazdırıyorum. Çalıştıralım arkadaşlar. Mesela buraya merhaba yazdık. Harfler dedim. Pardon. Şu range'i yazmayacaktık arkadaşlar. Evet. Şu. Burada hata yaptık. Metinler kullanırken range kullanmayacağız arkadaşlar. Direkt yazacağız. Değişkeni yazacağız. Bir de ben fonksiyonun ismini aynı şeyle beraber kullanmışım. Değişkenle. Acaba o sıkıntı verir mi? Bunu harf diyelim arkadaşlar da karışmasın. Evet, direkt harften alacak. Range demeyecektik. Onu niye biz range yazdık oraya? Buraya merhaba diyelim. Bakın M, E, R, H diye böyle tek tek bütün harfleri buraya yazdırdım. Şimdi bunu arkadaşlar tekrar gösterelim. Yanlış kalmasın aklınızda. Range sayılar için kullanılıyordu. Burada bir dikkat dağınıklığı yaptık. Burada harf direkt değişkeni tanımlıyorum. Range kullanmıyorum. I sırayla buradaki harf değişkenin hangi metni tutuyorsa onun değerini alıyor ve tek tek list widget'a yazdırıyor. Bakalım şöyle. Hepsini son bir kez görelim. Mesela 12 kere merhaba yazdırdık. Sayıları yaz dedim. 0'dan 12'ye 11'e kadar. Çünkü kendisi dahil değil 12 yazdığım için. 12'den diyelim ki 45 arasındaki tek sayıları programda bir yerde hata mı yaptık? 12 ile 45 arasında tek sayılar dedik. Evet, bunu da verdik. Sayıları yazdırdık. Merhabayı yazdırdık. Bir de arkadaşlar şuradaki harfleri yazmam için bunu değiştirmem lazım. Evet, deneyelim. Bunu da kendi ismimizde yanlış yazmışız bu arada.
Harfler diyorum. Evet, bakın boşlukları da oluşturdu. Bu şekilde döngülere bir giriş yaptık arkadaşlar. Döngüleri çok sık kullanacağız uygulamaların içinde. Mutlaka mantığını, for yapısını anlamaya çalışın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar.